Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Mur'an'ın vefatının ardından yaklaşık 70 yıl boyunca insanların kendine gelemediği, büyük bir sükunet ve sessizliğin hakim olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönem için insanların bu halde kalmaları yeni gelen nesil arasında ciddi bir düşünce gelişimine sebep oluyor. İnsanların geçmişte Kerbela faciasını haberdar olmalarının ardından yaşadıkları hüzün, üzerlerindeki ağırlık, peygamberlerini kaybetmiş olmalarının üzüntüsü, yapılan hataların hatırlanması, tarihte saydığımız bu medeniyetler arasında yaptıklarından ötürü en çok pişman olan medeniyetlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bu medeniyetlerin varlığının etrafında diğer başka ülkelerinde olduğunu unutmayalım. Yani bir Osmanlı medeniyeti söz konusu olduğunda nasıl ki dünyanın farklı bölgelerinde yine başka devletler olduğu gibi yaşanılan döneme en fazla etki etmiş, yaşanılan dönemde en fazla özelliğini göstermiş medeniyetlerden bahsediyoruz. Yoksa bütün dünyada tek bir medeniyet yok, tek bir devlet yok. Bu medeniyetin yanında elbette başka devletler de var. Diğer devletler bu medeniyette yaşayan insanların haliyle beraber bu dünyaya yayılmış bu sükunet dönemine karşılık insanların bir kendine gelip derlenip toplanmasından beyan ediliyor. Ve bugün bahsedeceğimiz medeniyet Karmukanlar medeniyeti. Bu medeniyet özellikle enerjiye olan ihtiyaçtan bahsediyorlar. Çünkü insanların bu düşüklük seviyesi, kendilerini kaybetmiş olma dönemini yeniden toparlanma bilinciyle enerji kelimesi, enerji anlayışının önemine, ehemmiyetine dikkat çekiyorlar. O dönemki üniversitelerde şahsi bilim adamlarının oluşturduğu şahsi üniversiteler var. Bugünkü tabirle anlatmak için söylüyorum. Ta İbn Sina dönemine kadar da bu usul devam eder. Yani bir öğretmen grubunun bir araya gelerek üniversitenin kurulduğu düzeni içinde eğitim vermesi değil, alanında meşhur olmuş bir ismin, bir fizikçi, bir kimyager, bir biyolog, tabi bugün bu isimleri verebiliyoruz, o gün daha farklı. Medeniyetler tarihi dersi yaparsak ayrı bir günde ayrı bir şekilde inşallah bunları izah ediyor oluruz. Her bir önemli isim alanındaki en yüksek seviyeye ulaşmış isimler kendi okullarını hocalarından aldıkları icazetle açarlar. Oraya gelen talebelerle bu ilim devam eder. İşlerinden yine bir tanesi üstün gelir, kendini geliştirir, bu gelişimle beraber devam eder. Bunlardan birisinde bir okulda Karl Marx diye bir adam var. Bu adam kendi bilim dünyasında özellikle fizik ötesi konularla uğraşıyor. Ciddi çalışmaları var, uzayda gezmişliği var. Dünyanın diğer devletlerinde oldukça önemli ve etkin bir isim olma yolunda ilerliyor. Kurduğu üniversitede enerji meselesinin geliştirilmesine inanıyor. Bu noktada uzaydaki yaptığı çalışmalarda oradan elde ettiği verilerde bir bakıyor ki aslında insanların atomize enerjiyi kullanma imkanları var. Tabi nükleer enerjinin bu bir üst kısmı olarak söyleyebiliriz. Çekirdeğin kendi enerjisi. Çekirdeği patlatarak değil, çekirdekle elektron arasındaki çekim düzeninin kullanılarak yüksek frekanslı bir radyoaktivite içermeyen bir motor tipiyle yüksek enerjiyi elde edebilmek. Bunun için önce kendisine ait bir uçan araç yapabiliyor. Diğer yakıtlarını kullanmadan havadaki enerjiyi kullanabiliyor. Ve bu yolla medeniyetin çok önemli bir başlangıcı oluyor. Sonrasında insanlar için bir döneme gidiyoruz ki enerji ihtiyacının olmadığı bir dönem yaşamaya başlayacağız. Yani her şekilde işte sudan veya bir başka şeyden enerji elde etme dönemi bitiyor. Çünkü bu dönemlerde biz topraktan elde edilmiş enerjiden bahsediyoruz. Toprağın arzda çok büyük yapıları dibe kadar indirerek, büyük tel akslarını yere indirerek bu aks aralarındaki enerjiden faydalanıldığı bir dönem vardı. Bunu atlattık, buraya geçtik.
Bu o kadar ilerleyen bir noktaya geliyor ki bu okulun adı sonradan dönüşüyor Karmukanlar diye bir okula dönüşüyor. Okul sonra medeniyet yapısının temeli oluyor. Ve bu bilim adamları aynı zamanda kendi okullarına gelen çok önemli bir ismin çocuklarına öğretmen oluyorlar. O çocuklar da babalarının büyük bir tacir olması, çok paraları olması sebebiyle buna daha fazla imkan ayırıyorlar. Parayı yine bugün anlaşılabilir olsun diye ifade ediyoruz. Önlerini açıyorlar. Bugün anlaşılması için böyle anlatıyoruz. Ve bir anda bu gelişen yapının medeniyet oluşum sürecine de büyük bir katkısı oluyor. Yaklaşık 50-60 sene içerisinde artık bu bir devlet yönetimi haline dönüşüyor. Ve ciddi anlamda bunun babası, bu iki çocuk devleti yönetecek hale geliyorlar. Ancak ilerleyen dönemde şeytanın uzayda ve uzay çalışmalarında yapan insanlara yaklaşıp onları ifsad etme çalışması var. Bunu Kur'an-ı Kerim'de de tabiri caizse izlerini görebiliyoruz. Hani cinlerin, şeytanın taşlanması meselesinde, uzayda Zülkarneyn Aleyhisselam'ın meselesinde, uzayda başka şeylerin olabilirliği, medeniyetlere dair işaretler zaten var. Bu işaretler tefsir bölümünde inşallah ifade ediyoruz. Bunu görünce şeytanın yapmış olduğu ilk ifsat hareketlerinden bir tanesi medeniyet üzerinde uzayda bir hazırlığı var. Birkaç ders sonra da bu uzaydan Deccal'in gelişine şahit olacağız. Uzayda yapılan bu çalışmalarda o çocuklara bu enerjinin temelinde, yapısında bir başka şey daha bulunabilir mi gibi bir unsur oluyor ve gökte bir göktaşı üzerinde şeytan bir taş bırakıyor buraya, bir oyma taş. Bu taş da Hazreti Abdullah Efendimiz'e benzeyen bir taş. Yani onun sifeti üzerine heykelleştirilmiş bir yapısı var. Tarih boyunca İslam literatürünün, İslam fıkhının heykele karşı olmasının en temel sebeplerinden biridir. Hz. Abdullah Efendimizin bu göktaşı üzerinden çok büyük bir enerji elde ediyorlar. Normalde atomik enerjinin belki 100, belki 1000 misline kadar bir enerji elde ediliyor. Göktaşı çok büyük, oradan parçalar getiriliyor ve bu bulunuyor burada. Kalkıp getiriyorlar. Kardeşlerden bir tanesi diyor ki yani bununla bizim işimiz yok. Bunu orada bulmuş olabilirsin. Diğeri de diyor ki bu bir işaret. Yani bizi aslında bu noktaya getiren şey bu. Sonra bu çocuk rüyasında eski öğretmenini görüyor. Eski öğretmenine de yine şeytani bir rüya tabii. Eski öğretmeni bana sırrı veren diyor budur. Bu puttur. Çocuk tabii sırrı verenin de o olduğunu öğrenince önce kendi odasında sonra sarayında, büyük devasa bir sarayda merkeze koyuyor. Gelip geçince selam vermeye başlıyor. Ve bu usul yavaş yavaş putperestlikte bir aşama oluyor. Kardeşlerden diğeri ise bu usulün putperestlik inancını, tevhid inancına uymaması hasebiyle diğer kardeşine karşı bu böyle olmaz diyerek karşı çıkıyor. Ve iki kardeş ilerliyorlar, devam ediyorlar. Bu konuda anlaşamıyorlar çünkü Hz. Abdullah Efendimizin putu hızlı bir şekilde etraf ve civardaki bilim adamlarında taptığı bir şeye dönüşüyor. Okul açılışları yapılmadan evvel burada seremoniler düzenleniyor. Çeşitli ibadetler uydurulmaya başlanıyor. Henüz sunaklar falan yok ama insanların putperestliği başlamış oluyor. Buna karşılık diğer kardeş onda hasıl olan hikmet esasınca gidiyor ve Hz. Abdullah Efendimizin putunu alıp paramparça ediyor. Biz bundan elde etmedik enerjiyi, bize öğretmenimizin öğrettiği şeyden elde ettik diyor. Ve bunu alıp enerjiye dönüştürüyor hatta. Eğer diyor bunu kırmam beni mahvedecekse bundan aldığım enerjiyle hiçbir şey yapamaz olurum diyor. Ama şunu bil ki diyor ben bu enerjiyi kullanacağım. Buradan başka bir yere gidip yeni bir enerji hattı kuracağım. Yeni bir medeniyet kuracağım. Tarihte ilk defa kardeş ayrışmasıyla iman ehli ve küfür ehli iki kardeşin ayrışmasıyla beraber medeniyetlerden biri olan Karmukanlar tarih sahnesinden siliniyorlar. Çünkü diğer çocuk bu Hz. Abdullah Efendimizin putlaştırmış olan haşa şeytanın hilesine, tuzağına öyle bir düşüyor ki bu tuzak itibariyle konuyu buradan çıkarıp milletine eziyet etmeye başlıyor.
zorunlu bir ibadet süreci oluşturmaya çalışıyor. Aynısından tanelerce, onlarca yaptırmaya başlıyor. Dolayısıyla millet de bundan bıkınca bir iç isyan yaşanıyor ve Karmukanlar tarih sahnesinden siliniyorlar. Diğer kardeş ise yola çıkıyor, bir başka yerde yeni bir medeniyet kuruyor. O medeniyetinde bir başka illetiyle uğraşma mecburiyeti var ama bu sefer bu medeniyetin kurtuluşu için Hz. Hızır Aleyhisselam'ın gelişini görüyor ve ona şahit olacağız inşallah yarın efendim. Şimdilik kalın sağlıcakla.